Kişi başı ödeyeceğimiz para 10'ar dolar. Böyle denize sıfır bir yerdesin. Çok güzel bir yermiş burası. Keşke daha önce gelseydim dediğim yerlerden bir tanesi oldu. Çok iyi. Keşke burada 2-3 gün kalsaymışız. Sırf Amerika'ya kaçacağım diye beni El Salvador'dan uçağa almamışlardı. Bakın geziyoruz. Gezmek çok basit. Eskidenmiş zorluklar. Her şey QR kod. Bu şekilde ülkeye girseydin sorgulanmazdı. Daha garanti. Hadi bakalım, her yerde asker var ya. Gecelik 50 ila 100 dolara bile konaklayacak yerler var burada. Bu videomun içerisinde biraz size Meksika'ya dair plan önerilerimden de bahsedeceğim. Çünkü Meksika arazi olarak Türkiye'nin 3 katı büyüklükte bir yer. Keyfe bakar mısınız ya? Adadasın, Karayipler'desin. Yaklaşık olarak 10 dolara bu yemeği yiyeceğiz. Hazırsanız Meksika'ya hoş geldiniz. Let's go. Allah Allah. Bir sonraki durağımız Meksika'nın dünyaca ünlü adası Isla Mujeres. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Meksika ayağına hoş geldiniz. Hatırlarsanız ilk bölümde Cancun'a gelmiştik. Cancun'u gezdirmiştim. Amerika'dan buraya nasıl geldiğimizi, vize süreçlerini ve bilmeniz gerekenleri anlattım. Cancun'u gezdik, bitirdik. Peki Cancun'a geldiğimizde ne yapacağız demiştim. Isla Mujeres'e gideceğiz demiştim. O da işte bugün yapacağımız yolculuk olacak. Buradan kalkan bir feribot var. Sadece yarım saat içerisinde sizi bu rüya gibi bir adaya götürüyorlar. Elimdeki feribot biletleriyle birazdan yolculuğumuz başlayacak. Benim de daha önce hiç gelmediğim bir coğrafya. O yüzden heyecanlıyım. Adayı Sezer çok övdü. Arka planda o çekiyor. Bakalım dedikleri kadar var mıymış? Tek sıkıntımız yağmur yağması. Evet, şansımıza yine biz gittiğimiz yere yağmur götüren çocuklar olduğumuz için uğursuzluk üzerimizden bir türlü gitmiyor. Ama olsun, enerjimiz yerinde. Ne yapacağız? Adanın etrafına dolaşacağız. Doğasında kaybolacağız. Dalış yapacağız. Ve yüzeceğiz aynı zamanda. Doğa demişken kardeşim, yorumlarda bir nazar duası alabilir miyim? Evet, yorumlara da daha video başlamadan şöyle bir hayırlı yolculuklar, böyle iyi dileklerinizi bir bırakın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Algoritma bunu istiyor çünkü. Böylece videolar önünüze düşüyor. Ve dünya turumuzun bu her yerine ortak olabiliyorsunuz. Hazırsanız bir sonraki durağımız Meksika'nın dünyaca ünlü adası Isla Mujeres. Bu benim 106 oldu galiba. Ondan bakacağım, emin değilim hala bir tanesinden. 106. ülkem. Şimdi bizim amacımız ne? Sizlerin de aynı zamanda gezmenizi sağlamak. Ne öğrendiysek bunu göstermek. Goy goy yapmıyoruz burada. İş yapıyoruz. İşimizin başındayız. Şaka baka. Ciddiyetimizi bozmuyoruz. Şimdi elimdeki bileti görüyorsunuz. Şirket buydu. Bunu direkt Cancun'un merkezinden 15-20 dakika dolaşarak gelip alabiliyorsunuz. Puerto Juárez Ultramar. Bu iskelenin ve şirketin de adı bu. Şimdi biz bu ülkede çok önemli şu coğrafyadayız şu anda. Bu eyaletteyiz. Bu eyaletin Cancun kentinde Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, bir de Tulum var aşağıda. Tulum'u göstermiyorum. Bunu niye gösterdim? Bu biletle bu bütün feribotların ikisini de kullanabiliyorum. Bize böyle bir paket sattılar. Böylece 400 peso, yani yaklaşık 20 dolar kâra geçtik. Resepsiyondaki kız sağ olsun direkt bunu sordu, teklif etti. Dedik ki biz zaten şu an buradayız. Yarın buraya gideceğiz. Siz onu sonraki bölümde izleyeceksiniz. Paketler o zaman dedik. 400 peso da 20 dolar. 20-20 40 dolar. Kafadan kar. 3 kahvaltımız burada yani. Bizim için backpackerlar için gayet bu küçük kısmalar önemli. Burada da sistem çok gelişmiş. Her şeyi bir QR koda dökmüşler böyle. Alıp kullanabiliyorsun. Online de alabilirdik ama hiç gerek yok. Yoğun dönemde gelmedik. Burada Spring Break diye bir şey var. Bahar mevsiminde Amerikalılar çok geliyor. Her yer tıklım tıklım oluyor, festivaller oluyor. Bu dönemler çok kalabalık oluyor. O yüzden hem Meksika'ya hem bu bölgeye gelecekseniz açıklamaya bıraktığım bütün detayları okuyun. Ona göre plan yapın. Bilet kısmını geçtik, adaya gidiyoruz. Ve feribota geçiyoruz. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Size de iyi seyirler. Çaylar, çekirdekler. Hazırsa başlıyoruz. Kapalım abi. Üst kattan gidelim ya. Böyle feribotlar 2 katlı. Bu adada çok fazla otel de var. O yüzden konaklamak için gidenler de var. Biz günübirlikçiyiz bakalım. Bence en sağa geç. Son müzik var burada. Telif yersek geri kaçırız. Taş kağıt makas. Dur lan, 3'te bitiyor. Hayır ya. Her zaman 3'te bitiyor. Hayır canım, ne alakası var? Hayır, İlk bak, defa ben hayır, kazandım. işte. Şöyle bir teknenin ikinci katına oturduğunda hiç bilmediği bir yerde, nerede olursa olsun hiç önemli değil. Yolda olduğunu hissettiğinde
hiçbir sorumluluğu olmadan gezdiğinde, kafası rahatken sanırım o serotonin, mutluluk hormonu daha çok artıyor. Yaşamayı daha çok hissediyorsun. Yani şu ikinci kata çıkınca hissettiğim bu oldu. Meksika'da olmam ya da işte Afrika'nın bir yerinde olmam değil ya artık olay. Olay bunu yaşıyor olmak, yolda olmak. Hani diyorlar ya, o yüzden uzun yaşamak istiyorsanız, hayatınızdan keyif almak istiyorsanız tedbirli mekanda ferahlık vardır. Yerinizi değiştirin derler ya, çok haklılar. Yer değiştikçe mutluluk artıyor sanırım. Belki de 40'tan sonra farklı düşüneceğim. Ama son 15 yıldır düşündüğüm şey hala değişmedi. Daha ileri size de nasip olsun. Umarım bu yaptığımız içerikler size de ilham oluyordur en azından. Bakın geziyoruz. Gezmek çok basit. Eskidenmiş zorluklar. Her şey QR kod, her şey internet artık. Yolculuğumuz başlıyor. Bakın aslında böyle genel olarak derme çatma yapılaşmanın olduğu bir yer Cancun, biliyor musunuz? Ben mimari olarak böyle ihtişamlı çok fazla bir şey görmedim. Adamın mesela böyle denize sıfır bir mekanı var. Üstüne de böyle palmiyelerden, yapraklarından çatısını yapmış. Önüne bir derme çatma iskele koymuş. Böyle yerlerde yaşıyorlar. Ama deniz harika. Hizmette sınırı yok. Bu ne? Baksana. Bunu hiç beklemiyordum ben. Baksanıza ortam arkadaşlar. Geldik. İşte adanın kuzeyi burası. Bizim park edeceğimiz liman da burası. Güney kısmı da aşağıda. Şimdi şuradan girişimizi yapalım. Çok güzeldi yolculuk. Gayet hızlı bir şekilde geldik. Kadınlar Adası'na hoş geldiniz. Meksika'daki ünlü adalardan bir tanesi burası. Bu videomun içerisinde biraz size Meksika'ya dair plan önerilerimden de bahsedeceğim. Çünkü buraya gelmek isteyenlere bir rehber de hazırlamayı planlıyorum. İlk gördüğüm güzelliği sizinle paylaşayım. Sezer çıkarsa tam bütün olacak. Abi bakar mısınız? Maldivler gibi değil mi? Aynı resiflerin o geride bıraktığı parçacıklardan oluşan kum. Şu beyaz kum var ya, çok önemli. Bembeyaz. Ama buranın da olayı yosun. Tamam, normalde burası Aralık'ta başlar. He. Aslında Mayıs'a kadar. Mayıs'a kadar devam eder. Yazları da çok sıcak ve nemli olduğu için insanları yorar. Ama ve lakin şu anda da bu otlar var ya, Aha. her mevsimde görülebilir. Bu biraz fırtınayla ilişkilendirilenmiş bir şey. Hani bir fırtına geldiğinde bunları karaya taşıyor. Ama gideceğimiz ileriki yerde birazdan bunların Tertemiz hiçbirini değil mi? görmezsin, çünkü orayı temizliyorlar diye biliyorum. Ama mahcup da olmak istemiyorum. Çalışmadılarsa biz mahcup olmuyoruz. Kesinlikle, yani bu birazcık şans işi ama buranın mevsimini Kasım-Mayıs arası gibi düşünün. Geldiğimiz terminal de burası. Terminal Maritime de Isla Mujeres. Hadi bakalım, her yerde asker var ya. Yani bu turistik yerleri çok iyi koruyorlar. Kendinizi çok güvende hissediyorsunuz, merak etmeyin. Ne satıyorlar kanka? Buggy mi? Aynen bak. He, adayı bunlarla geziyoruz. Baksak ya bir. He, this kind of buggies. Amaç mı? Adanın etrafı çok büyük. O yüzden buggy kiralaması yapılır. Per hour. Bir saatlik buggy kiralamasına $35 dedi. Ama Allah'tan buralıyız, kazıklanmadık. ya Standart tam turistin çıktığı yerdeyiz ya, avlamaya çalışıyorlar. Şöyle gezdikçe buluruz başka bir yer. Oğlum burası ada değil, bildiğiniz şehir gibi, baksanıza. Ben daha gelişmemiş bir yer bekliyordum. Şimdi adaya geldik ya, susuzluktan ölüyorum. Geçen beni bir tokatladılar. Bir suyu 50 aldılar, $2,5. Halbuki 7-Eleven'da 10 falandı. İçime oturdu. Hayatta yediğiniz kazıklara deneyim diyorlar ya. Normalde burada su 10, genel olarak yarım dolar gibi düşünebilirsiniz. Sesimi de fark ediyorsunuzdur, kusura bakmayın. Hani ekranlarınızın başında böyle bu sese maruz kalıyorsunuz ama klimalar çarptı beni burada ve çok ciddi hastalık geçirdim. 3 gün falan yattım, anca bu kadar toparlayabildim. O yüzden bu videoda biraz sesim kısık olacak. İdare edin. Sezer buraya 3 sene önce gelmiş. Böyle bunlardan alarak geziyormuş. O zamanlar tabii ki üstünde yırtık bir tişört. Hayallerinin peşine düşmüş.
Garibim ne yapsın? Ya. Bak gezmek isteyen adam gezer. Sen nasıl gezmeye başladın ilk kardeşim? Abi ben şöyle gezmeye başladım. Çok zorlu yerlerden gittim. Yani yeri geldi 6 saatlik çirkin otobüslere bindik. Yani. Sınırlardan feribotla yani mülteci gibi üstümüze poşet örtüp geçtik. Zorlu koşullardan geçiyorsun ama günün sonunda anılarınla beraber çok mutlu olabiliyorsun. Şimdi mesela önceden geldiği için anılarım çok depreşti diyor. Yani onun içinde bir öncesi sonrası oluyor. Benim için ilk bir ülke olsa da şunu anlıyorsun artık gittiğimiz ülkelerin hepsinin yani bana aynı gibi geliyor. Aynı gibiydi ama Ezberlemişiz gibi ama ulan diyorum ilk yola çıkmışız. Şu an mesela onu dedin ya. Şurada yediği şeyi örneğini verdi. ton balığı arkadaşlar. Ton balığı yemiş, Arada onu ekmeğe anlatıyor. sırtı yapardık, koyardık. Şurada mesela tortilla var. Bunu humusla yerdim yani. Yemeye gerek Mesela yok. o zamanlar hiç ne restoran arıyorsun ne bir şey. Ekmeğin arasına koyup Arada gene yiyorsun. gidiyorduk kardeşim. Bu su 20 peso, 1 dolar. Burada biraz daha pahalı. Bak mesela diyelim bütçeli mi gezeceksin? Al 20'ye, 23'e, 1 dolara. Ekmeğin arasına koy. Balıklı ye mesela. Mesela Kaç para ekmekler? 70 abi ama bunu 4 gün yer mesela. Yani. Ya aç kalmazsın abi. Yurt dışında aç kalmazsın. Abi gezecek adam her türlü gezer. Uçak bileti hariç. Ona çözüm bulamadık da. Güney Ona da Amerika'da özellikle iyice pahalı. Buralarda en pahalı şey. Ben mesela Latin Amerika'da neredeyse bütün ülkelere gittim. Orta Amerika'da da. Ama uçağı çok az kullandım. O videolarımı da izleyin. Neredeyse 30 ülkeye yakın gezmiştim. Sezer'in de videoları var. YouTube'dan izlersiniz. Onların hepsi size dev rehber olur. Çok işinize yarar. Bu coğrafyayı gezme planınız varsa önce o kaynaklarımıza bakın. Bizim amacımız şu, dünyayı mı gezeceksin? YouTube'a 196-197 ülkeye gitmek istiyorum ya. Mesela Kuzey Kore bir hayalin peşinde, Norveç bir hayalin peşinde, Sezer Yılmaz yazdığınızda çıkabilmemiz. Biz bu işi bu yüzden de yapıyoruz aynı zamanda. Gidebildiğimiz her yere gidip dev rehberler hazırlamak. Susadım. Ver bir dolarlık suyumu. Valla ilk izlenimlerim daha doğal, daha samimi, daha adada olduğunuzu, Meksika'da olduğunuzu hissettiren bir ortamı var. Baksana adamlar böyle gülüyor bak insanlar. İstemsiz bir yüzündeki tebessümü gördüm. Herkes 32 diş burada. Cancun'dan daha tatlı. Tabii. Adalar hep böyle ya. Değil İnsanı mi? daha mutlu ediyor. Özellikle şimdi çıkacağımız adayı görünce senin de yüzünde bence ekstra bir gülümseme olacak. Çünkü Cancun tamam denizi çok güzeldi. Kıyı bölgesindeki otellerin manzaraları da efsane. Ama bir Meksika'yı hissetmiyorsun. Şehir orası. Çok şehir. Çok şehir. Yani sadece o Hotel Zone tarafı güzel ama her yer böyle yapılaşmayla oluşmuş. Burada yapılaşma da yok. Yok. Meksika'yı böyle bütünüyle hatta el sanatları falan baktığında çantaları birazdan Meksika'yı hissettiriyor sana burası. Daha doğal. Daha doğal abi. Doğal olan şey mutlu eder. Sezer tam senlik gözlükler var bak. Rüzgarlar ve güneşten sörf falan mı var bilmiyorum. Bu tür gözlükler satılıyor burada. Burada çok da satılıyor. Bunu görmedim mesela Cancun'da yoktu böyle yerler. Bunlar kimmiş? Kaportacı Necati abiyle böyle yürüyoruz şu an abi. Adanın etrafı bayağı uzun. Bakmayın böyle küçük bir ada gibi düşünmeyin. O yüzden gelişmişliğinden ve kalabalıklığından, trafiğinden durumu anlayabiliyorsun. Is it mango? Mango? Ah, looks nice. Karpuz var, mango var. 100 peso, Alalım ya. 5 dolar. Bir enerji gelsin. Burada adalarda birazcık daha pahalı hayat. Böyle önünüze taze taze ablam kesiyor bak. Kocaman kocaman mangolar. Ha bunlar meyveye de sos koyuyor değil mi? Acı macı baharat. Bak aklınızda bulunsun. Nerede yiyeceğiz bunu? Emekçi ablalar kazansın. Bu ne ya? Sri Lanka'da yediğimiz mango gibi. Orası da çok iyiydi. Çok iyi. Onu da Kolombiya, Tayland 1 numara. Ama Bence- şu an bu da çok iyi. Bence hala söylüyorum. Dünyanın en iyi karpuz suyu Tayland. Tayland. Burada niye karpuz aldın ki? Ben karpuzdan bir beklentim yok. He? Saçmalama. Hı. Nasıl yok ya? Mango yedik ya. He. Tadı kalmadı. Yoksa karpuz süper. Abi bu beyazdır. Beyaz Bu karpuz. Kırmızıdır. O kim bu beyaz çıktı diyen gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diyen yanıma gelsin. Bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Bu karpuz beyaz değil. Yanına bile bakabilirsin bunu. Evet beyazdır. Evet bu karpuz çok lezzetlidir. Mangodan devam. Sahile yaklaştıkça vallahi mutluluk seviyem artmaya başladı. Kokonatçı Niyazi abi şöyle kendi el yapımı dondurma satıyor. Organik kokonat. Sí, coconut naturales. Naturales. Sí. You make in your casa. Evde mi yapıyorsun evde? Homemade. Muchas gracias. Allah'ınızı severseniz Latin Amerika'ya geliyorsanız bizim gibi gelmeyin. Biraz İspanyolca bilin. Şu dili ben gram öğrenemedim. Hani İngilizcem iyi ama İspanyolcayla aramız iyi değil. Olmuyor. Şöyle bir kokonatçı var. Belki sonra bir kokonat patlatırız. Ama işte kuzey sahili dedikleri yere geldik. Burada denize gireceğiz. Baksanıza
kokonatlar, palmiye ağaçları. Bakın işte bunu diyorum. Bir tarafta böyle plajı hissedebileceğiniz, o tropikal ülkede olduğunuzu size hissettiren kokonat ağaçları ve şurada da deniz var. Oraya doğru şimdi yürüyorum, yüzeceğiz şimdi. Allah biraz güneş açsa ışığı daha net göreceksiniz. Gerçekten daha da keyif alırsınız izlerken. Bir de yorumlara yazar mısınız? Görüntü kalitesi fark etti mi? Çünkü artık DJI'nin yeni bir kamerasıyla çekiyorum. Reklam falan değil, parasını verip kendim aldım. Ama hem mikrofonu var hem de 4K çekimler çok daha iyi GoPro'dan sonra. Sizde nasıl ekranlarınızda yazın yorumlara, merak ediyorum. Hadi bakalım. Geldik. Bütün Meksika halkı buraya gelmiş gibi. Kankam bunun bir de Şu katamaranlar, o bahsettikleri katamaranlar mı? arka tarafı var kankam bir de bunun. Arka tarafında da yine gençler fazlasıyla var. Orada beach club gibi bir şey var. Oraya da gideriz olmadı. Bak şurada şezlong, şemsiye kiralayıp oturabiliyorsunuz. Biz onun fiyatını bile sormadık. İstersen çünkü at geç yani Az önce havlunu. dedin ya, bak sendeki de fakir zihniyeti. Bende de sonra vardı. Geldiğimizde burada bir tane çift vardı yanımda. Dedik ne para vereceğiz, zaten biz güneşe geldik. Verdik, bedavaya yaşadık. O kafadayız. Burada da Meksikalılar da var çok. Onlar da tatile geliyorlar. Bakın biz aslında Cancun şurası, şu kısmına geldik. Feribota bindik. Buradan karşıya gelip şuradaki limandan buraya kadar yürüdük. Denizi pırıl pırıl. Şunlar dediğim gibi bakın pislik değil, yosun. Burada da dondurmacı var. Bizim 80'lerdeki plajlarımızda, kentlerimizde olan sistem burada devam ediyor. Böyle dondurmacı diye bağırarak geziyorlar. Ama şu renk geçişi çok güzel değil mi? Bir anda şu açık maviden koyu maviye doğru, o kumdan sonra sanki resife dönüyormuş gibi. Çünkü şu kısımda resif yok. Tamamen kumu görüyorsunuz. Şu keyfe bakar mısınız ya? Adadasın. Karayipler'desin. Ses sistemini almışsın. Yanında hatunun var. Şöyle bir deniz. Şöyle bir kum. Böyle bir ortam. Darısı başınıza. Yaşamak güzel şey, doğrusu dedirten yerler. Hiçbir yorum yapmak istemedim. Denizi dinleyin istedim, sadece dalgaları. Çok huzurlu. Adanın bu kısmını çok beğendim. Biraz böyle dolaşınca arka tarafına doğru geldik çünkü kuzeyinin. Ve deniz daha genişlemeye başladı. Maldivler gibi oldu. Şu elemanın arkasına düştük. Bize şu şezlonglardan ayarlıyor. Kişi başı ödeyeceğimiz para $10. Böyle denize sıfır bir yerdesin. İnanılmaz. Para değil. Oo Sezer. Bu ne lan? Çok güzel bir yermiş burası ya. Gerçekmiş ya bu arada. Bir dakika, gözlüğümü takıp bakacağım. Emin olamıyorum. Harika. Abi çok iyi. Ya kişi başı $10 şöyle bir yere 3 saatlik kiraladık, oturduk böyle direkt dinlenelim. Güneş de bir geliyor bir gidiyor. Hazır şu an yakalamışken deniz keyfi yapalım dedik. Yani denizi o kadar güzel ki bakın arkadaşlar, ayağımı attığımda bile o kumun ayaklarımın altında ezildiğini hissediyorum. Çok güzel. Peki buranın suyu nasılmış? Hadi gelin bakalım. Bizim Salda Gölü'nü andırdı bana nedense. Dışarısı çok sıcak. Şu an bedenim yanıyor ama su bayağı serin. Böyle bir sıcak, ılık bir su değil. 3, 2, 1. Hazırsanız Meksika'ya hoş geldiniz. let's go. Allah Allah. Çok güzel keyif yaptık, biraz da dinlendik, uyuduk. Birer de kahve içtik. Kahveye de $3,5 falan verdik. Kişi başı hiçbir şey değildi. Burada şimdi her yerde plaj olduğu için dedik farklı yerleri de görelim. Adanın etrafından dolaşarak yürüyoruz.
Buralar daha kalabalıkmış. Bir de böyle birazcık daha kalabalık yerini göstereyim size. Şu ana kadar hiç olumsuz bir yorumum yok. Ne ada pis, ne bir koku var, ne hizmet kötü. Gayet her şey turizmin standartlarında olması gerektiği gibi. Buralar daha kalabalık. Ama hepsi güzel ki, kötü bir şey yok. Bu taşı nasıl yapmışlar? Yapay mı bu? Yok oğlum. Ne, beton gibi mi? Anlamadım, ben de anlamadım. Böyle koymuşlar gibi ama böyle kayaç yapısı böyle gibi. Baksanıza. Seyşeller'de var mesela bunun benzerini, ben hatırlıyorum. Devasa kayalıkların olduğu. Oraya anımsattı bana. Bak şu teknelerle isterseniz Cancun'dan günübirlik turlara katılabiliyorsunuz. Öğlen yemeği dahil oluyor. Böyle size adanın etrafında şnorkel yaptırıyorlar, gezdiriyorlar. Ama biz biraz daha özgür olmak istedik. Bir plana bağlı kalıp böyle sabahın köründe kalkmayı sevmiyoruz. Böyle rahat rahat takıla takıla gitmek daha keyifli. Zaten artık o kadar çok tura katıldık ki hayatımızda, belli bir süre sonra ne tur göresiniz geliyor ne yani resif deyip geçiyorsun. Aynen Aynı abi. geliyor yani. Hadi diyor yemeğe git, hadi şuraya git. Plan hiç güzel olmuyor. Salın bizi be kardeşim. Biz içerik üreticisiyiz ya, bir de onun da etkisi çok fazla Tabii. var arkadaşlar. Bize zaman da gerek. Yani siz burada bir şeyi 20-30 dakikada izliyorsunuz ama genelde bu bizim bir günümüzü alıyor. Düşünün. Peki sizler de böyle rahat gezmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Beni de gezdirin de gelin. Niye? Şimdi hepinizin bir korkusu var. Dünyayı gezmek istiyorsunuz ama nasıl başlarım, gidersem kaybolur muyum, nereye giderim bilmiyorsunuz değil mi? Tabii ki de. O yüzden biz de benidegezdirin.com'u kurarak hem uygulama olarak hem de sitemizde sizlere rehberlik yapıyoruz. Gelip bizde gezmiyorsunuz ama almış olduğunuz bir kahve parasına bir kartla bizim gibi özgür gezebiliyorsunuz. Neler mi var içinde? Ya gezilecek yerler, vize, ulaşım, aslında bizim bu videolarda gördüğünüz her şeyin sizin rahat anlayacağınız şekilde hazırlanmış hali. Hem yazılarla hem videolarla. Sezer bana 14-15 tane soru soruyor. Anlatıyoruz tek tek. Yazı olarak restoranından, otelinden hepsini koyuyoruz. Yani bence Türkiye'deki en kapsamlı gezi rehberlerinin Kesinlikle olduğu abi. kartları yaptık. Aynen, hem görsel hem de yazılı olarak bir bütün halinde tek bir platformda toplanmış şekilde, böylelikle uygulamayı açıp ben şuraya gidecektim deyip buradan tıklayarak bakabilirsiniz. Kolayca gidebilirsiniz. Şu ana kadar binlerce kişi aldı. Evet. Instagram'da 30 binden fazla takipçimiz oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yani bu yeni başlamış bir proje için harika. Çünkü biz bu işi severek yapıyoruz. Siz güvendiniz ve alanlardan bir tane kötü yorum Hala gelmedi. gelmedi. Bir tane bak. Gelsin, onunla da konuşuruz zaten. Telafi edelim. Neydi senin derdin diye anlatırız bize. Ya ben detaylıca açıklamaya bırakırım. Oradan da kartlarımıza bakarsınız. Phuket, Bali, Dubai, Amsterdam, Mısır hepsi yayında. Oradan bakıp siz de dünyayı keşfedebilirsiniz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz geziyoruz, siz de gezin, birlikte gezelim. Biz de turumuza şuradan devam edelim. Böyle şeyler satan bir dünya, buranın halkı da var. Aklınıza gelebilecek her şeyi sahilde satmaya çalışıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Bana burası birazcık Boracaí'da falan da hatırlattı. Zanzibar'ı hatırlattı Tanzanya'da. Gezerken onu hissediyorsunuz. Ama mekanlar olsun, denize sıfır, böyle rahat keyif almanız için çok beğendim. Cancun'dan daha iyi deniz anlamında. Bir de bir şey fark ettim. Herkes çok pozitif. Herkes gülüyor. Herkes eğlenceli. Yani negatif insan yok. Sigara içen yok. O da dikkatimi çekti. İsterseniz bak böyle gelip kızların attığı gibi atıyorsunuz havlunuzu, böyle kumun keyfini, denizin keyfini de çıkarabiliyorsunuz. Belki de işte insanlar bir şeylere erişebildikçe mutlu oluyorlar ya. Yani bunu burada hissediyorsunuz. Herkes her şeye erişebiliyor gibi. Biz çok mutsuzuz arkadaşlar ya. Ben Türkiye'de kaldım aylarca. Yani gidip gelince insan daha net bunu fark ediyor gözlem anlamında. Herkes siyaset ya da para konuşuyor. İki konu, başka hiçbir şey yok. Ve bu çocuklarımızın dahi ağzına pelesenk olmuş tabiri caizse. Bunu değiştirmemiz lazım. Biliyorum ben de aynı dertlerden müzdaribim. Biz de dünyayı çok zor geziyoruz. Siyaset konusuna girmiyorum bile ama hayat enerjimizi kaybetmemeliyiz. Gerçekten böyle katma değer sağlayacak arkadaş çevrelerimiz, spor, gelişime açık, böyle sosyal ortam yaratacak ki arkadaşlarınızın ortalamasısınızdır. Böyle bir söz vardır ya, bu dengeyi kurarak yaşamaya çalışın. Bir önceki gününüz bir sonrakinden farklı olmaya çalışsın. Bu da ekonomiyle oluyor biliyorum. Bir şeyleri değiştirmek de gerekiyor. Ama gerçekten önce kafanın ve motivasyonun değişmesi lazım. Hayat enerjisi lazım. Biz çok kederli, her şeye bir anda kızabilen, bir anda derbeder olabilen bir milletiz. Bunlarsa bizim tam tersimiz,
hep eğlenen, kafası rahat bir toplum. Kültüründe pek tabii ki etkisi var ama bizdeki kadar son yıllarda gerginliği ben hiçbir ülkede görmedim. Bu da bu gezide hani kıyaslama anlamında size vereceğim yorumum olsun. Burası kocaman bir plaj çıktı. Baksanız ya, şu arka tarafta tesisler var, restoranlar, oteller falan kurmuşlar. Buraya tekneler park etmiş. İnsanlar birazcık daha sığ bölgelerde yüzüyorlar. Burada bir dondurmacılar, mısırcılar, neycilerse artık her yerde böyle dolaşıyorlar. Biraz daha yürüyeyim bakalım. Çok beğendim bu kısmını da. Ya hiçbir şey yapmasan şöyle yürüsen bile keyifli. Bak şimdi arkadaşlar, biz şura Cancun'du. Oteller bölgesi bunlardı. Biz şuradan teknemize bindik. Hop buraya geldik. Ve adanın şu kısmını böyle gezdik. En güzel kısmı da buralar zaten. Bir de buraya kadar gidebiliyorsunuz. Şimdi buggy kiralayabiliriz. Bilmiyoruz, ne yapmak istediğimize karar veremedik. Çünkü adanın etrafı 7 kilometre. Yürüyerek gidemezsiniz. Burada plajlar daha çok buradaymış. Arada çok böyle harika olanlar yokmuş. Sezer öyle diyor. Ben de onun yalancısıyım. Kesin sallıyor şu an. Kozumel'dekiler daha iyiymiş. Şöyle bir bakacağız ama burası harikaydı. Ben çok beğendim. Bir daha buraya gelsem ve zamanım olursa ben burada kalırım. Konaklardım. Yani kalınacak bir adaymış. Her şey de var. Denizi de çok güzel. Cancun'da mı kalırdım, burada mı diye sorsanız burada kalırdım. Yine hakkımı buraya kullanırdım. Tam ada hayatı var çünkü. Burada beğendiğim bölgeleri, yerleri, her şeyi açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakarsınız. Gecelik 50 ila 100 dolara bile konaklayacak yerler var burada. Hani biz kalamadık, belki siz kalırsınız diye açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Ben de acıktım. Şöyle bir yemek yiyelim artık. Fajita yiyelim. Fajita. Bizdeki kiremitte, güveçte et, tavuk yeriz ya. Aslında buradan çıkma bir yemek. Şimdi bunu yiyelim dedik. Enerjimiz de düştü. Bir tane restoran bulacağız. Kervan yola dizilir. Bakacağız. Aa, ne güzel sokağa geldik. Yemek yemeye giderken şimdi bir yer bulduk. Fajita'da. Bakar mısınız? Ben böyle yerleri gezmeyi daha çok seviyorum. Bak, şehir anlamında. Daha böyle özgür gidiyorsun. Kolonyal mimari, daha Karayipler havası, Latin havası. Böyle tek katlı yapılaşmalar, renkli renkli boyanmış evler. Fajita'nın peşine düştük. Ara yerlere girdik ucuz olsun diye. Deniz kenarında bizi kazıklarlar çünkü muhtemelen ondan. Böyle yerlerde yaşıyorlar. Baksanıza ne kadar tatlı. Ama şu buggy çetesini hiç beğenmedim. Resmen çeteleşmişler. Yani saati 40 dolar, günlüğüne 100 dolar civarında istiyorlar. Karayipler'de, Bahamalar'da bu kadar para ödememiştik. Bunu yazmış zaten birçok yabancı blogger'da. Biraz tekelleşmiş, anladınız mı? O yüzden bu tutumları pek hoş değildi. Çok güzel mekanlar var, baksana. Gideceğimiz yerin ismi bu. Taqueria Los Burritos. 2 dakika ileride. Yerleşik var ya burada, ben şaşırdım. Evet, bildiğin ada değil, şehir. Ya şu teller çok kötü ya. Tayland. Tayland. Şu şapkalar da çok güzel ha, var ya bak. Dönmeyecek olmasak alırım bir tane, biliyor musun? Ben takayım mı? Tak bakayım nasıl görünüyor. Ya tam ikonik değil mi? Çok ikonik. Ver bakayım bana da. Ulan şimdi bak, böyle gezdiğini düşünsene ülkeyi. Tam Meksikalı olduk. Meksikalı. Bu şekilde ülkeye girseydin sorgulanmazdı, daha garanti. Dost tarzı. Ama bizim yerimiz yok, sırt çantasıyla geziyoruz. Zamanında aldım böyle. Büküle büküle yok Bükülür. oldu şapka. Hasırdan yaptıkları için kırılır bu, yani özelliği gider. Ama çok güzelmiş, böyle hediyelik eşya olarak alınırmış. Siz alın, bizim yerimiz dar. İşte bu ya, kaos. Baksana Sezer, yolun ortasına sandalyeyi atmış. Öyle takılıyor. Oğlum burası çok yaşayan bir yer demek ki. Baksana, gece barlar marlar var burada. Baksana şuranın güzelliğine. Kanka bak, daha sabah konuştuk bunu. Burada kalmalı mıydık, kalmamalı mıydık? İlk izlerinde, ikilemde kalmıştık. Bir yere gittiğinde onu hissettiriyor. Ben burada onu hissediyorum. Kalınmalı bak, şuradaki ışıkları Burada falan kalınmalı. görüyoruz. Evet. Kesinlikle. Bir daha gelirsek Meksika'ya artık double date yaparız. Belki 4 kişi geliriz. Mesela yani. Yine güzel bir yer bulduk. Bak, hiçbir şey yok gibi düşünebilirsiniz ilk başta ama bir anda ara sokaklarda böyle hayat canlanır. Bu kim? Böyle bir yermiş. Bu yaptıkları da taco. Döner gibi düşünmeyin. Ben de ilk öyle sanmıştım ama değil. Taco'yu böyle yapıyorlar burada. Böyle pişiriyor, kesiyor ve o ekmeğin içerisine şunun içine koyuyor. Yani böyle hiç tahmin etmediğim bir yerde kalabalık varsa güzeldir diye tahmin ettiğim bir restoran bulduk. Ve
Menü şu, yaklaşık olarak 10 dolara bu yemeği yiyeceğiz. Aşırı gürültülü, Latin Amerika'nın olmazsa olması zaten. Mısır ekmeği işte, taco ekmeği gördüğünüz gibi ince. Bildiğiniz mısırdan yapılıyor. Hiç lezzetli bir şey değil, hiç de beğenmiyorum. Şöyle limon getirmişler, herhalde sıkmamız gerekiyor. Şöyle bir sıktık üstüne. Lime daha doğrusu. Ve yanında Sezer az önce yedi ve bağırdı. Sakın. Çok acı. Bir tane dene ama. Yok çok az. Çok az. Çok az dene. Yeter mi? Çok mu oldu? Bu da böyle yeşilimsi bir sos. Kiş diş falan da var ama biz kiş dişi hiç sevmiyoruz. Muhtemelen siz de sevmezsiniz. Bak abi, peynirli yapmış. Güzel görünüyor ama Sezer. Güzel güzel kanka. Ha? Lezzetli. Fena değil. Doyurucu bir şey. Böyle bir şey oldu. At bakalım. Bu ekmek gerçekten kötü. Kötü abi. Normal ekmek. Lavaşa alışmışız biz. Tadı yavan. Hiç güzel değil ama fahiştası iyi. Acı geldi mi? Ha şimdi ye gelecek. Bir damla acı koydum, ağzım yandı. Afiyet olsun. Çok güzel. Ortama bak. Müziğimiz de var. Ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir mahalledeyiz, bir yerden geliyor. Doyduk, karnımız vallahi. Ben çok şu an memnun bir şekilde sokakları gezmeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bence de. Mısır ekmeğine salladık biraz ama sonra bir yiyişimiz var. Acıya da salladık ama hepsini yedik. Ne yiyorsun kardeşim? Oğlum. Oğlum adam ot satıyor yanımızda. Allah'ım. Yok abi bizde hiçbiri yok. Biz alkol bile içmiyoruz. Olmaz ya. Anlayacağınız gayet hani ara sokakları keşfetsek de böyle bazen sürprizlerle karşılaştığınızda mutlu oluyorsunuz. 10 dolara karnımız doydu. Şimdi size bahsettiğim o caddeye geldim. Burası aslında çok güzel bir yer çıktı demiştim ya. Ama size hiç buranın tarihinden bahsetmedim. Biraz ona değinmek istiyorum. Bu coğrafya Christoph Kolomb'dan önce hiçbir insanların yaşamadığı bir yer miydi? Hayır. Mayalar, İnkalar yaşıyordu demiştim mi hem Orta hem Latin Amerika'da. Hatta Peru'da size İnkaları anlatmıştım. Burada Mayalar yaşıyordu. İlk insan yani Homo sapiens Doğu Afrika'dan çıkmaya başladığından itibaren o zamanlar bütün kıtalar birken hareket halinde dünyanın dört bir yanına yayılmışlardı. Ve bu insanlar farklı coğrafyalardaki buzullar eridikten sonra kıtalara ayrıldılar. Ama biz tarihi hep yazılı dokümante edilmiş bir şekilde, kanıtlanmış bir şekilde kabul ettiğimiz için bir yerler keşfedilmeden önce hayat yokmuş gibi düşünüyoruz. Batı'nın keşfi de Christoph Kolomb'la beraber 1500'lü yıllarda burada başlamıştı. Ama Mayalar burada ne yapıyordu? Onu aslında burada anlatmayacağım. Niye buraya bağlıyorum? Çünkü Mayaların inandığı bir adaymış burası. Aşk tanrısı Ixchel için bu adaya inanıyorlarmış. Hatta bu adada heykeller bulunmuş. Kadın heykelleri. O yüzden de bu adaya Kadınlar Adası demişler. Böyle bir tarihi varmış buranın. Bir sorun var. Sor bakalım. Christoph Kolomb nereliydi? Christoph Kolomb İspanyol. Portekizli mi İspanyol? İspanyol. Hatta Barcelona'da heykeli vardır. Böyle gösterdiği yer de bu diyarlardır. Zaten zorla ikna ediyor. Parayı topluyor ve ekibini kurup buralara geliyor. Buralarda o dönemlerde insanlar nasıl iletişim kuruyordu, nasıl yaşıyorlardı? Bu insanların gördüğünüz Meksikalıların kökleri kimlerdi? Onu sonraki bölümlerde gittiğimiz yerler var. Tapınakları göstereceğim. Mısır piramitleri kadar kadim yerler bunlar. Orada daha böyle hikayeleştiririz. Ama Mayalar için de önemli bir adaymış burası. Günümüzde turizmle beraber de bu halini almış. Bence güzel, keyifli ama tarih detayını çok bulamadığınız bir yer. Tamamen deniz, kum, güneş, alışveriş, yatış yeri gibi görünüyor bana. Şu sokakta yürümek bile bana şu an keyif veriyor. No shoes, no shirt. Güzel laf. Buradan geldi bizler. Tamamen diyor. Olduğun gibi gel. Çok keyifli. Bak bunu mesela böyle bir yeri Cancun'da göremiyorsun. Cancun'da yok. Cancun'da kaos, gece kulüplerinin o bum bum baskısı. Bir tane sokak yapmışlar. Çok böyle viraneydi. Ben size önceki bölümde gösterdim. Zaten Meksika'ya ve Karayipler'e gezi yapacaksanız bizim burada bir ayımız oldu. Bir dünya bölüm yaptım. Sıralı olarak açıklamaya koyarım. Playlistini baştan sona kadar izleyin. Çünkü Türkler Meksika'ya kolay gelemiyor. Hala sorunlar var. Çünkü ABD'ye iltica etme ihtimalimizden dolayı bizi mimlemişler tabiri caizse. Beni bile yine zorla aldılar da Sezer pasaportundaki Meksika damgasını gösterdi. Öyle girdik, beraber girebildik yani. O yüzden o videolarımızda rehber olur. Seni almayan ülkenin Beni almayan, hiç kafası çalışmıyordur kardeşim. beni almayan ülke başkasına ne yapar bilmiyorum. Pasaportumda her vize var. Ama ya olsun. Buranın da raconu bu, yapacak bir şey yok. O yüzden hani Cancun'la burayı kıyaslama şansına şu ana kadar sahip olduğumuz için ben buranın o daha lokal, daha ada,
daha Meksika havasını gezerken çok daha fazla hissettim. Çok gerçekten çok keyifli bir yer. Keşke burada 2-3 gün kalsaymışız. Böyle durup dinlenebilirdik burada. Keyifliymiş. Cancun'dan daha çok kalırdım burada. Net. Bak bu bara bak mesela ne kadar güzel. Burada Bir kesin de- mesela eğleniyorlardı Bir de gece. bura gecesini diyecektim tam. Gecesi acaba nasıl oluyor? Buranın akşamı belki çok daha keyifli. Daha backpacker havası da var. Daha böyle samimi bir yer. Bunlar neymiş? Bak çok güzel el işleri var. Bunun benzerlerini hani o Peru'daki İnkaların yaptığı eserlerde, kıyafetlerde görüyorsunuz daha çok. Burada böyle çantalarda vesaire bu tasarımları, işlemeleri yapmışlar. Çok şık şeyler de var alışveriş yapmayı seviyorsanız ama dedim ya az önce bizim bir sırt çantamız var o yüzden alamayız. Yerimiz dar. Özellikle hanımlar boş çantayla da gelebilirsiniz belki. Şimdi size bir konuda da değinmek istiyorum. Ben bakın sesim her geçen dakika daha kötü gidiyor ama ben çok daha kötü oldum. Aslında bu benim iyileşmiş halim. Çünkü burada klimaları sonuna kadar açıyorlar. Aynı o Tayland taraflarındaki gibi bir sıcak bir soğuk. Buna hazırlıklı gelin. Ama şöyle bir şey var. Yanınızda ilacınız yoksa bile arkamdaki gibi bir dünya eczane bulabiliyorsunuz. Ve akşamları dahi açık olabiliyor. Ve fiyatları çok uygun. Geçen böyle ben bir şeyler aldım C vitaminli falan. 3-4 farklı da ilaç aldım. 13 dolar mı ne vermiştim. Hani fahiş bir para ödememiştim. Eczanenin de bakın dışı da içi de tertemiz. Böyle Viagra'ya kadar satıyorlar. Dışarıya da tabelasını koymuşlar. İçi de böyle gayet ne ararsanız bulabiliyorsunuz. O yüzden Meksika güzel ya. Ben yıllar önce buraya giremediğimde içimde ukde kalmıştı. Latin Amerika'ya uçmak zorunda kalmıştım. Ve buraya gelirken heyecanlıydım. Meksika çünkü benim için çok kadim bir coğrafyaydı. Ama sırf Amerika'ya kaçacağım diye beni El Salvador'dan uçağa almamışlardı. Şimdi buraya gezerken çok daha keyif alıyorum ama tabii ki hala Meksika'nın nokta kadar yerini gezdik. Çünkü Meksika arazi olarak Türkiye'nin 3 katı büyüklükte bir yer. Binlerce kilometre kıyısı var. Doğusu ayrı, batısı ayrı, çölleri ayrı. O yüzden gezmek isteseniz aylar yetmeyebilir. O yüzden gayet her şey keyifli. Keşke daha önce gelseydim dediğim yerlerden bir tanesi oldu. Şu an buradan ayrılırken bile şu manzarayı görünce dedim ki Sezer'e ya dedim şurada yemek yemek ne kadar keyifli olur dedim kanka ya. Hani buralara gelirseniz gerçek anlamda birkaç gününüzü bu ada için ayırın. Çok güzeldi denizi, kumu, güneşi ve aynı zamanda adanın yaşıyor olması hani sıkılacağınız bir alan bırakmadığı için hem ada hayatını hem de kültürel anlamda bir harmoniyi size burada veriyordu. Çok keyifli bir gündü. Hasta olmama rağmen elimden geldikçe sizlere anlatmaya çalıştım. Dünya turumda daha bunun gibi hem Meksika'dan hem gideceğim 107, 108, 109 ve 110. ülkelerimden de tecrübelerimi, deneyimlerimi kanalımda paylaşacağım. Bütün bu gezimin özetini de açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Artık karşıya Cancun'a geriye döneceğiz. Yarın sabah oradan da ayrılıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Yeni bir yolculuk başlayacak. Sizler sonraki bölümde onu izleyeceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir şey diyeceğim bitirme. Ya şu kameramana da bir destek olun. Bak film Şu, çekiyorum burada. şu kameraman kendini parçaladı şu an. 360 derece etrafında dönüyor. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz dostlar. İyi ki varsınız. Bizim en büyük enerjilerimizden bir tanesi de yaptığımız işin en azından İlham olun. İlham olmamızı artık binlerce insan kabul ettiğini düşünüyorum. Bizlerle beraber geziyorsunuz. Ama bizim de motive olduğumuz şeylerden bir tanesi yaptığımız işin takdir edilmesi. Kesinlikle öyle. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız işimizin değerli. gereği için de, mutluluğumuz için de çok değerli. Şimdilik Meksika'dan, Cancun'dan, İslam Juarez'den. İslam Juarez'den İslam Juarez'den. selamlar. Bir sonraki bölümde Meksika'da kaldığımız yerden devam. Hoşçakalın. Hoşçakalın Bay bay. arkadaşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.